İslam'da kadına değer verilmiyor. Aşırı baskıcı bir sistem var. Özgürlükleri hiç yok diyenlere. Biz de eğer ki kadınlar İslam dininin kendilerine verdiği kıymeti, rahatı, huzuru bilmiş olsalardı bütün dünya kadınları hemen Müslüman olurlardı diyoruz. Ve bu konuda da iddialıyız. Evet, bu konu İslamiyet'i tam tanımamış kişilerin belki de en çok eleştirdiği konudur. Olayın ayrıntılarına bir de biz beraber bakalım. Şimdi bir soruyla başlayalım. İki kadının şahitliği neden bir erkeğin şahitliğine denktir? Bunun çok ince ve o kadar güzel sebepleri var ki. Bak şimdi, erkekler fıtrat olarak sert, dayanıklı, fiziksel olarak güçlü ve hissiyat duygusal olaraktan net ve kararlıdır. Kadınlar ise fiziksel olarak narin ve ince, hissiyat olarak yoğun duygulara sahip, heyecanlı, şefkatli ve merhametli bir yapıya sahipler. Evet, kadınlar heyecanlıdır. Bunun için düşünceler aklından çok kalbine işler. Olaylar karşısında pek tarafsız kalamaz. Merhamet ve şefkat tarafı ağır bastığından olaylara sezgisiyle yaklaşır. İşte bu noktada Allah kadını tek bırakmamış. Yanına bir kişi daha ekleyerek iki kadının birbirlerini destekleyecek şekilde bu hissiyat ve heyecanlarını arka planda tutup doğru kararlara çıkabilmelerini sağlamıştır. Şahitliklerde tehdit edilme, tehlikede olma boyutu da var. Mesela bir hırsızı veya katili gören bir kadın tek başına şahitlik yapsa, narin ve güçsüz olduğu için tehdit edildiğinde korku ve heyecanının etkisiyle gerçeği söyleyemeyebilir. İşte tek başına kalmaması ve iki kişinin şahitliğinin olması bu noktada kadının güvenliği için çok önemli. Gel beraber miras meselesine de bir örnekle bakalım. Mesela kız baba evindeyken hiçbir harcama yapmaz. Babası veya baba yerindeki ona yakın akrabaları ona bakmakla yükümlüdür. Tüm ihtiyaçları onlar tarafından karşılanır. Burada kız bir çaba göstermez. Evlendikten sonra da aynı şekildedir. Geçimi, nafakası ve ihtiyaçları kocasının üzerindedir. Ve eşi ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Burada da harcama yapmak, çaba göstermek zorunda değildir. İşte İslamiyet bu görevi ve sorumluluğu erkeğe vermiştir. Kadın ek olarak evlenirken erkekten mihir alır. Böyle bir hak da verilmiştir. Erkeğin çalışmak gibi sorumluluğu olmakla beraber evlendikten sonra da ailenin yükü eklenir ve eşine, çocuklarına hatta bakmak durumunda olduğu anne babasının nafakalarını karşılamak zorundadır. Bu yüzden erkeğe mirastan 2 verilirken kadına 1 verilmektedir. Burada karlı olan görünüşte erkek gibi dursa da aslında kadının kat ve kat daha karlı olduğu anlaşılıyor. Cahilane hareket eden insanların suçu İslam'a verilemez. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam hayatına bakarsak kadınların nedenle önemli ve değerli olduklarını çok iyi anlayabiliyoruz. Mesela bir hadisinde ahlakı en güzel olanınız da kadınlarına en güzel davrananınızdır buyurmuştur. Cennet annelerin ayakları altındadır hadisi bilinen bir hadistir. Ya Resulallah, benim kime daha çok iyi davranmam lazım? Benim üzerimde kimin daha çok hakkı vardır diye sordu sahabe efendimiz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam annem buyurdu. Ondan sonra ya Resulallah yine annen. Üçüncüde yine annen. Dördüncü olarak baban. Daha sonra da akraban diye buyurdu. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu iyi olandır. Sizin iyi olanınız kadınlara karşı hayırlı olanınızdır. Bakın şimdi günümüzde hanımı için arabanın kapısını açıp ilk önce eşinin arabaya binmesini sağlayan erkeklere denk gelince şöyle demez miyiz? Gerçekten beyefendi ve eşine değer veren birisi. Peki Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Enes radıyallahu anh anlatıyor ve diyor ki sonra Hayber'den dönerek Medine'ye doğru yola çıktık. Resulullah'ı Safiye'nin rahatça oturması için yeleğini devenin hörgücüne dolarken gördüm. Daha sonra devesinin yanına oturdu. Dizini yere koydu. Safiye de Resulullah'ın dizine basarak deveye bindi. Bize rol model olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizlere de hanımlarımıza karşı ne derece önem vermemiz gerektiğini gösteriyor. İslam'da kadınlara toplumsal açıdan da birçok haklar tanınmıştır. İslam öncesi dönemlerde sahip olmadığı birçok hakları İslamiyetle beraber kadınlar kazanmışlardır. Kur'an'da ve sünnette ilme teşvik eden hiçbir söz kadınları bundan ayırmaz. Hatta tersine kadınların ihmale uğrayacaklarını bildiği için Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam özellikle kadın eğitimini tavsiye etmiş, haklarının korunmasını emretmiştir. Bunlardan birkaçını maddeler halinde açıklayalım. Kadın için parasını harcama saati
rızası meşru çerçevede tamamen kendi iradesine bağlıdır. Mihrini ya da varsa diğer mal varlığını hayır yolunda harcayabileceği gibi ticari işletmelerde de kullanabilir. Kadının nafakası gibi tedavisi ve ilaç harcamaları da kocaya aittir. Bir diğeri, kadın ekmek yapamayan birisi ise erkek hazır ekmek almak zorundadır. Bir diğeri ise erkek karısının süslenmesini istiyorsa süs malzemeleri ve koku masrafı erkeğe aittir. Durumuna göre kadın kocasından hizmetçi isteyebilir. Hizmetçinin ücreti kocasına aittir. Bir diğeri, kadın kocanın yakınlarını istemediği takdirde kocası onu müstakil bir evde oturtmak zorundadır. Örneklerde de görüldüğü gibi kadınların hakları neredeyse her alanda bulunmaktadır. Ancak bu bilgilere kaçımız hakimiz orası ayrı. Bizler Kur'an'ı ve sünnetleri daha iyi anladıkça toplumda kadın hakları daha net anlaşılacaktır. Hayatta kolay elde edilen şeyler mi daha değerlidir, yoksa ulaşılması zor olan şeyler mi? İslam kadına fıtrat olarak doğuştan ayrı bir önem vermiştir. Onun özel bir yeri, özel bir konumu vardır. Mesela her isteyen onunla iletişim kuramaz. Her isteyen ona dokunamaz. Hatta onun saç telini dahi göremez. Evet, tesettür kadınlar için özel bir korumadır. Allah tarafından ayarlanmış bir koruma. Erkek ve kadın eşitliği ile ilgili meselede eşitlik ve adaleti önce ayırt etmeliyiz. Bir matematik sınavı olan iki farklı sınıf düşünün. 10 sorulu bir sınav ve bu iki sınıfın ilk soruları birbirinden farklı. Neden diye sorarsanız, çünkü iki sınıfa farklı konular anlatılmış. Geri kalan 9 soru ise aynı. Şimdi burada adaletsizlik var diyebilir miyiz? Hayır. Aynen öyle de. Allah insanları kadın erkek farklı özellik, karakter, fıtratta yaratmıştır. Kadına farklı konular verildiği için ona göre bir sınava tabi tutulmuştur. Mesela kadın güzel, alımlı, şefkatli, ince düşünceli olduğundan ona göre imtihanlar belirlenmiş. Erkek ise sert, fiziksel olarak güçlü ve dayanıklı, zorluklara karşı mücadele edebilecek kapasite verildiği için ona göre imtihanlar belirlenmiş. Ama kadın erkek ikisi de İslamiyet'in tüm emirlerinden sorumludur. Tıpkı 9 sorunun da aynı olması gibi. Sadece birinci sorular farklı, o kadar. O da adaletinin gereği. Sınav sonucundaki ödül ise iki tarafa da vaat edilmiş. Evet arkadaşlar, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki kafaya takılan soruları çözdüğümüz videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.